Evet, sizden gelen soruları cevaplıyorum ve çok sorulan şeylerden bir tanesi teşhis modeli. Diş hekimleri olarak en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de hastalarımızın ilk anına dair elimizde teşhis modelinin bulunması. Yani hastamız herhangi bir uygulama yapmadan, herhangi bir tedaviye başlamadan önce bir ölçü ya da bir 3 boyutlu tarama olabilir. Bu verileri alıp saklamamız gerekir. Bu zaten birçok ülkede yasal sorumluluk. Bizim de elimizde bize başlangıç kapanışını, dişlerin başlangıçtaki durumunu, boyunu, oranını, her şeyini elimizde kayıtlı olarak, 3 boyutlu olarak olmasını sağlayan bu teşhis modelleri bizim için çok faydalı olabilir. Örneğin yaptığımız tedaviler sırasında hastamızın kapanışında, oklüzyonunda herhangi bir bozulma olursa ilk andaki duruma tekrar geri dönme şansımız olabilir. Yapacağımız tedavilerde birçok kez dikey boyut yükseltmeler, dişlerde kaydırmalar, yer değişiklikleri yapabildiğimiz için kapanışta, oklüzyonda değişikliklere sebep oluyoruz. Bunu isteyerek ya da istemeyerek yapabiliyoruz. Dolayısıyla elimizde teşhis modelinin bulunması herhangi bir noktada yaşayacağımız sorunlarda başa dönmemizi, ilk andaki durumun nasıl olduğunu hem hastamızla paylaşmamızı hem de kendimiz tekrar ağza taşıyabilecek şekilde görmemizi sağlayacağı için çok faydalı olacaktır. Sağ alt tarafta yemek yerken çeneden neden ses gelir? Bir kere şunun farkındalığını kazanmış olmamız gerekir ki biz sağ tarafta ya da sol tarafta çiğnerken altta ya da üstte herhangi bir çiğneme yapmıyoruz. Aslında çiğnediğimiz taraf tek. Altta ya da üstte gibi hissedebiliyor bazen bunu hastalarımız. Ancak sağda çiğnerken sağ alt ya da üst diye düşünemeyiz bu durumda. Çünkü aslında çeneler arası ilişkide üst çene ve alt çene arasındaki ilişkiyi veren şey buradaki eklem. Şöyle diyebilirim. Bir tarafta yemek yerken aradaki gıda sebebiyle diğer taraftaki boşluktan ötürü bir tarafta yapacağımız çiğneme basıncıyla çenemizin diğer tarafa doğru esnemesi söz konusu. Bu sebeple de eklemlerimizin bir tarafa doğru esnemesi söz konusu olacağından oradaki kıkırdak dokularda yer değişikliği ve yerinden oynaması gibi bu tik tak seslerinin, klik seslerinin gelmesine sebebiyet veriyor olabilir. Ancak bu sadece yemek yerken değil, dişlerin kendi kapanışına dahi eklemlerin tam yuvasında olmayacağı herhangi bir tanesinin yuvasından bir miktar uzaklaşmış olabileceği, tam doğru yerinde olmayacağı gibi bir anlam çıkarmamıza sebep olabilir. Bu durum detaylı bir muayene sonrasında belki de bir eklem tedavisi ihtiyacına işaret ediyor olabilir. Eklem problemleri kaplamaların gevşemesine sebep olabilir mi? Tabii ki. Tıpkı dişlerimizin üzerindeki asimetrik kuvvetlerin, çeşitli farklı yönlerdeki basınçların dişlerimizde bir zayıflamaya, diş eti problemlerine, dişin çevre dokularının da zayıflamasına sebep olabileceği gibi dişlerimiz üzerindeki kaplamaların da eklem probleminde, eklemdeki eksen kaymasından ötürü, kasların aşırı derecede asimetrik yüklenmelerinden ötürü kaplamalara da gelecek asimetrik kuvvetlerle kaplamaların çabuk gevşemesine, çıkmasına, yerinden uzaklaşmasına sebep olabilir. Tamamen dişsiz hastalarda, yani tam dişsizlikte gülüş tasarımı. Bazen tamamen dişsiz hastalarımızda da gülüş estetiği yapmak durumunda kalıyoruz. Tabii ki gülüş estetiği dediğimiz şey sadece laminalarla hastalarımızın gülüşünün yeniden tasarlanan eski dişlerin üzerine yapılacak küçük restorasyonlarla değil. Bazen total dişsizlikte o dudak penceresi arasında gülüş hattının içerisinde dişlerin nereye konumlanacağı, hangi formlarda olacağı, yüzüne, kişinin beğenisine, bizim beğenimize belirli estetik kurallara uygun olacak şekilde diş etinin görünme miktarı, dikey boyut, bütün estetik unsurların ve fonksiyonel unsurların beraber değerlendirerek bir gülüş estetiği yaratmak adına bütün total dişsizlikte de aynı şekilde değerlendiriyor olmamız lazım. İdeal diş kesimi nedir? Lamina, IMEX, zirkonyum, kaplamalar, köprüler ya da lamina restorasyonları, bunların hepsinde tabii kendine has bir diş kesim stratejisi mevcut. Bir diş kesimi ya da restorasyon tipi şuna göre seçilmeli. Mevcut durumun üzerine nasıl bir şey inşa edeceğiz? Yani bitmiş halinin ne olacağına dair elimizde bir tasarım olması lazım. Öncelikle hastanın ilk halinin üzerinde yapacağımız çalışmayla dişlerin bir miktar içeri mi girecek, bir miktar uzayacak mı? Ya da dişlerin boyları mı değişecek? Ya da yönleri mi değişecek, aksağı mı değişecek? Buna göre bir tasarım meydana getirmemiz lazım ve o tasarımın üzerinden bitmiş halinin imitasyonuyla, bitmiş halinin taklit edilmesiyle ancak ve ancak kesimin ne kadar olacağı, ne şekilde olacağı ve hangi yönde olacağı, ne tarafından olacağı, yarım kesim mi olacağı, az kesim mi olacağı ya da hiç kesim olmayacağı mı ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla dişlerimizin üzerine yapılacak olan herhangi bir tasarım sonucu görmeden hangi dişten ne kadar diş kesileceği bilinemez. İyi bir protez nasıl olmalı? Hasta ağzında nasıl durmalı? Çok genel kapsamlı bir soru tabii ki bu. Ama iyi bir protez biyolojiyi taklit etmeli, biyolojiyi takip etmeli, biyolojik fonksiyonel kurallara uymalı. Dolayısıyla hastamızın kendi bir dişinin ideal hali ne şekilde fonksiyon
fonksiyon görüyorsa, ne şekilde çevre dokularla ilişkisi varsa aynı o şekilde bir ilişkisi olmalı. Doğal unsurlar içerisinde, doğal renk kartelası içerisinde kalması tabii ki opsiyonel bir şey ama bunun dışında fonksiyonel kuralları olarak morfolojisi, dişin dokusu, yapısı, üzerindeki o çeşitli morfolojik şekiller, karşı dişle ilişkisi, diş etiyle ilişkisi, dudak ve çevre dokularla dille ilişkisi tam olarak biyolojik formda olanın, ideal olanının en ideali neyse onu taklit etmeli. Onun imitasyonu şeklinde olmalı. Oklüzyonun sağlık üzerinde etkileri çok tartışılan bir konu. Aslında oklüzyon sadece çenelerin kapandığı ve dişlerin birbiriyle temas halindeki o kontak noktaları, temas noktaları demek değildir. Çünkü oklüzyon aslında sadece o durduğu yerdeki kapanış demek değildir. Aynı zamanda bu ikisinin birbiriyle ilişkisi ve yaklaşması, uzaklaşması şeklinde o fonksiyonun verdiği hareket sınırları içerisindeki ilişkisi anlamına geliyor. Dolayısıyla buradaki bir bozulma, çeneler arasındaki ilişkinin eklemler üzerindeki yansıması olarak da bir bozulma yaratacağı için hem kaslar, hem eklem, hem de dişler üzerindeki fonksiyonel bozulma bütün vücuda sirayet edecek olarak zincirleme bir reaksiyonla yaşam kalitesi üzerinde ve konfor üzerinde büyük etkileri olacaktır. Duruş bozukluklarının ya da postürel bozuklukların dişle ilgisi var mı? Şöyle diyebiliriz. Duruş bozukluklarınızın sebebi tam olarak dişleriniz olmayabilir. Ancak dişleriniz ve duruş bozukluğunuz arasında bir ilişki var. Duruş bozukluğunuzun düzeltilmesi eğer söz konusuysa bu ancak ve ancak dişler üzerindeki o kapanış ilişkisinin de düzeltilmesiyle eş zamanlı olarak ilerlemek zorundadır. Bu aradaki ilişkiyi temsilen cevaplayabileceğim bir soru. Yani dişlerinizin bozulması duruş bozukluğunuza sebep olabileceği gibi duruş bozukluğunuzda dişlerinizin bozulmasına sebep olabilir. Arada bir ilişki söz konusu. Dolayısıyla biri birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak dişlerin kapanış ilişkisi yani oklüzyon dediğimiz şey vücudun postürel duruşuyla vücudun denge mekanizması açısından çok önemli unsurlardan birisidir. Güzel bir gülüş için fonksiyon feda edilemez. Zaten böyle bir şeye gerek de yok. Çünkü güzel bir gülüşün asıl anahtarı fonksiyonel, sağlıklı olan dişlerin mevcut olması. Çünkü sağlıklı olan zaten iyi görünür. Fonksiyonel estetik temelde zaten fonksiyon açısından ideal olan, sahip olabileceğimiz en iyi diş sisteminin zaten bize sağlıklı bir çiğneme sistemi verebileceği gibi bütün yüz estetiğimizi, yüz oranlarımızın da düzgün görünmesine, dışarıya da sağlıklı bir görüntü imajı vermemize sebep olacağından fonksiyonel olarak dişlerimizin iyi olması demek zaten estetik olarak da iyi görüneceği anlamına gelecektir. Dolayısıyla estetik, biyolojik bir gülüş aslında ideal çiğneme sisteminden geçer. Doğru tedavi doğru tanıyla başlar. Çünkü zaten biz tanıyamadığımız, bilmediğimiz bir şeyi tedavi edemeyiz. Tedavi edebilmemiz için önce içinde bulunduğumuz durumun tam olarak ne olduğunu anlamak zorundayız. Bir yerden bir yere gideceksek eğer haritada önce ilk olarak nerede olduğumuzu bilmemiz gerekir. Böylelikle gideceğimiz yere ulaşım araçlarını ve çeşitli yollarla, hangi yollarla gideceğimizi belirleyebiliriz. Aynen tedavilerde de olduğu gibi biz ne yapmak istediğimizi biliyoruz ama o yapmak istediğimiz şeye ulaşmak için önce hangi koşullar altında ve nerede olduğumuzu, ne durumda olduğumuzu çok iyi anlamamız lazım. Çok iyi anladığımız bir durumda, hastamızı iyi analiz edip iyi teşhis ettiğimiz bir durumda sonuca ulaşmamız en kolay yoldan, en hızlı şekilde hastamız için de en sağlıklı olan olacaktır.